Tayland'dan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün bileklik satmaya gideceğiz. Kaldığım hostelden bileklik satacağım yere ortalama 1 saat 20 dakika civarında bir yol var. Oraya yürüyerek gideceğim. Tuktuğa ya da motorculara para vermemek için 1 saat 20 dakikalık yolu yürüyeceğiz. Sonra bileklik satacağım yere varacağız. İnşallah bugün bir şeyler satabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü buradan sonra başka bir ülkeye gitmek istiyorum. Oraya gitmek için de bilet paramı burada çıkarmam gerekiyor. Bugün Bangkok'ta ilk deneyimimiz olacak. Bileklik satabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. O zaman hadi bileklik satacağımız yere gidelim. Satış yapacağım alana geldim. Şu anda tezgahı kurdum. Size etrafı biraz göstermek istiyorum. Hem etrafı göstereyim hem de nereye tezgah kurdum onu göstereyim. Tezgahı böyle bir yere kurdum. Bu şekilde. Burada Malezya'da satamadığım malzemeler var elimde. Bunları da, bu boncukları yeni aldım. Buradan, Tayland'dan aldım. Etrafı size göstereyim. Etraf böyle. Böyle bir yerde satmaya çalışıyorum. Yaklaşık burada 2 saattir oturuyorum. 2 saatte 300 baht para çıkardım. 300 baht. 300 baht da Türk parası olarak 150 TL yapıyor. Daha burada oturup satmaya çalışacağım. Etraf böyle. Burası bayağı yoğun bir cadde. Burada satış yapmaya devam edeceğim. Bakalım günün sonunda ne kadar kazanacağız, hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar burada satış yapmaya ben devam ediyorum. Yaklaşık 3 saat, 3,5 saat civarında oldu.
ortalama 300-350 baht civarında bir satış yapabildim. Az önce İngilizce yazmış olduğum bir yazı vardı. Ama Taylandlılar anlamıyor diye bir arkadaşa Taylandça yazmasını rica ettim. Onlar da burada bir şeyin tanıtımını yapıyorlar herhalde. Böyle 3-4 arkadaş var. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Burada 3 arkadaşımız var. Burada da bir arkadaşımız daha var. Bunlar bir şeyin tanıtımını yapıyorlar burada. İnsanlara gösteriyorlar. Herhalde ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyin tanıtımı olması gerekiyor. Tayca yazmalarını istedim. Bir arkadaşımız sağ olsun benim için Tayca yazı yazdı. Size şimdi yazıyı göstereyim. Böyle bir yazı yazdırdım. Arkadaşımız benim için yazdı. İngilizce yazmıştım ama İngilizceyi çok fazla anlayamıyorlar herhalde. O yüzden ben de Tayca yazdırmak istedim. Arkadaşımızdan rica ettim. O da bizim için, bu arkadaşımız bizim için yazıyı yazdı. Ona da teşekkür ediyoruz. Thank you. Kapun kap. Okay, Kapun kap. Evet, böyle arkadaşlar burada bir şeyin tanıtımını yapıyorlar. Sağ olsun bana da yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ben de burada satış yapmaya devam ediyorum. Yaklaşık 3,5 saat civarında oldu. Burada hala oturuyorum. Bileklik satarak otel paramı, yiyecek içecek paramı bir şekilde karşılamam gerekiyor. Ve bundan sonra Tayland'dan sonra gitmek istediğim başka bir ülke var. O da sizin için sürpriz olsun. Oraya da gitmem için bana uçak bileti parası gerekiyor. O yüzden burada satmaya devam ediyorum. Satmaya çalışıyorum. İnşallah güzel bir satış yaparız. Günün sonunda kaç para kazandığımı hep birlikte göreceğiz. Şimdi bileklik satışını bitirdim arkadaşlar. 5 saattir bileklik satıyordum. 5 saatte ne kadar para kazandım birazdan hep birlikte göreceğiz. Şimdi hostele doğru devam ediyorum. Tayland'da bileklik satılır mı diye sorarsanız satılıyor. Ama yani masrafınızı çıkartabiliyorsunuz açıkçası. Hostel masrafı, yeme içme masrafı, bir de burası benim kaldığım hostele dediğim gibi yaklaşık 1 saat 20 dakika civarında bir uzaklıkta. O yüzden gelirken yürüyerek geldim. Hani tuk-tuk parası ya da InDriver'dan motosiklet çağırıp para ödemeyeyim diye yürüyerek geldim. Ama şimdi 5 saattir yoruldum. Ayaklarım ağrıdı. 5 saattir aynı yerde oturuyorum ve yerde oturduğum için ayaklarım bayağı bir ağrıdı. Şimdi yine InDriver'dan bir mototaksi çağıracağım. Ama çok fazla para tutmasın diye yine yürüyebildiğim kadar yürümeye çalışıyorum. Bir 10-15 dakika, 20 dakika bir şey yürüyebilirsem eğer biraz daha ucuza getirebilirim diye düşünüyorum mototaksi fiyatını. O yüzden şimdi bir 15-20 dakika civarında yürüyeceğim, ne kadar yürüyebilirsem. Sonra da bir mototaksi çağırıp hostele gideceğim. Burada bileklik satılıyor ama dediğim gibi masrafınızı çıkarabilirsiniz. Hafta sonu daha çok satılıyor. Hafta içi çok fazla kalabalık olmadığı için çok fazla satış olmuyor. Böyle bugün satışımızı yaptık. Hafta sonu olduğu için
Yani hafta sonu derken cuma, cumartesi, pazar daha yoğun oluyor. Daha yoğun olduğu için de daha fazla satabiliyorsunuz. Hafta içi çok az bileklik satılıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ben ne kadar sattım? Birazdan onu da bakacağız. Şimdi burada müsait bir yer buldum. Size bugün ne kadar para kazandığımı göstereyim arkadaşlar. Cebimden çıkartacağım şimdi parayı. Böyle 300 baht kazandık. Yüzlük bunlar arkadaşlar. Yüzlük 3 tane kazandık. Bir tane 50'lik kazandık. 50 baht. Bir tane de böyle bu şekilde 10 baht. 10 baht kazandık. Yani toplamda ne kadar yapıyor? Hemen hesaplayalım. 3 tane 300'lüğümüz var. 350, 380. Toplamda 380 bahta bir satış yapmışız. Böyle size de göstereyim. 380 bahta satış yapmışız bugün. 380 bahta 400 baht 200 TL yapıyor. Yani 190 TL civarında bir para yapıyor. Evet, 190 TL civarında bir para yapıyor. Yani kötü değil aslında. Otel masrafım çıkmış oldu. Yemek param çıkmış oldu. Biraz da uçak bileti için bir para ayarlayabilirsem bir sonraki gideceğim ülkeye uçak biletini de almış olurum. Yani bir şekilde böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bileklik satıyorum. Ya da ekstra iş bulamıyorum burada ama bileklik satarak o şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. İnşallah diğer ülkelerde daha iyi olacak. Bunu zaten sizinle her zaman paylaşacağım. Nereye gidersem orada ne kadar satış yapılıyor. Malezya'da daha az satış oluyordu. Yani oranın para birimine göre daha az bir miktar çıkartabiliyordum. 40 ringgit civarında, 30-40 ringgit civarlarında bir para çıkartıyordum. O da 30, gerçi hemen hemen aynı paraya geliyor ama orası buradan daha pahalıydı. O yüzden orada yani zar zor geçinebiliyordum. Burası biraz daha ucuz olduğu için daha iyi geçinebiliyorum. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer ülkelerde de bileklik satmaya devam edeceğim. Güzel para kazanılan ülkeler olduğunu da duydum bileklik satarak. Onlara da gitmeye çalışacağım. Orada da bileklik satmaya çalışacağım. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.